İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra Haydi Söyle söylüyor. Bakar mısınız? Ya vallahi var ya. Emre gerçekten inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey yani. Ben hayret ettim. Evet, böyle Kayıt bu değil mi? Sensiye gel. Ya hakikaten olağanüstü bir şey ya bu. Ya başından bu kadar şey geçmiş bir insanın, yani şarkıcının ötesinde, hani şarkıcı ve insanın bu denli kendini tekrar toparlaması hakikaten benim bugün aklım sırrımı almadı yani. İnanılmaz bir şey. 10 yıldır hiçbir yerde şarkı söylediğini duymuyorsunuz İbrahim Tatlıses'in. Şaşırtıcı. Haydi Söyle'nin ötesinde Kara Üzüm Habbesi çok acayip. Gerçekten çok acayip. Sensiye gel evladım. Yani İbrahim Tatlıses'in sesini özleyenler gerçekten hani özleniyor. Yani şimdi İbrahim Tatlıses ses analizi gibi yapmayacağım. Çünkü hani burada tam olarak neden sesinin bundan ne kadar etkilendiği, neden bunların olduğu ile ilgili bir tıbbi bilgim yok elimde. Öyle bir şey bilmediğim için de söylediğim her şey farazi ve gereksiz olur. Fakat hani şu söyleme şeklinden etkilendiği veya neden olmadığı ile alakalı küçük fikirlerim olabilir sadece. Onları sizle paylaşayım. Şimdi İbrahim Tatlıses'in aktif sürekli söylediği dönemlerde ne vardı? Hiç durmadan söylüyordu. Yani işleyen demir pas tutmaz derler ya. Gerçekten öyleydi. Sesi ne kadar çalıştırmaya devam ederse İbrahim Tatlıses o kadar dinamik ve hani İbo Show'a çıktığı zaman 10 yıl önce de İbrahim Tatlıses çok genç değildi yani. O dönemde ama muhteşem bir ses genişliği ve inanılmaz usta ses kullanımıyla bir karşımızdaydı. Şimdi 10 yıl hiçbir şey yapmamış bir ses. Tabii ki burada ses pozisyonları ve sesin çıkış biçimi en çok etkilenen bölge ama çok bariz diyafram. Nefesiyle alakalı şey var. Seni gördüğüm zaman sesin çıkışı biraz daha boğazda. Yani o işte o zamanla alakalı. Yani işleyen demir pas tutmaz hesabının anlatmaya çalıştığım şey o. Yani 10 sene ben hiç söylemeyeyim. Bir anda başladığımızda böyle pırıl pırıl her şey başlamam. Yani tekrar ısıtmam, tekrar pozisyonları tekrar pırıldatmam, uğraşmam, ışıldatmam. Onu sürekli hareket ettirmem gerekiyor kasları. O biraz o sesteki belki dipten gelen o kısılma sesleri onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Yani boğazında gibi ses çünkü. Ama müthiş bir tenor sesti zaten yani. Tizler inanılmaz. Ben neden açmadım bunu ya? Bir saattir bakıyorum ekrana. Piyanosuz bir içim. C'ye gel bakalım demişti. Biz de gelelim. Evet doğru. Haydi gönlüm sen söyle. Gidiyor. Sevgiliye. Yani tizde solü bulacak. Biraz içeride gibi duruyor ses. Fakat benim en çok etkilendiğim kısım bu. Aslında Haydi Söyle olmadı. Onu söyleyeyim, ben Kara Üzüm Habbesi'nde koptum. Onu nereden buluruz bilmiyorum da. Yani evet bunda dedim ya en çok nefes. Ama yani okuma stili, ses renginden bir şey kaybetmiş değil. Ama fiziksel kondisyon olarak düşmesi, yani fiziksel kondisyonun farklılaşması diyelim, düşme demeyelim. Fiziksel kondisyonun farklılaşması sesin çıkarılmasını etkiliyor. Öyle diyelim. Mesela yıllar önce bir böyle ilginç bir ameliyat haberi hatırlıyorum. Bir tenor ses diyaframına yakın bir bölgeden ameliyat oluyor. Yani o kadar üzgündü ki mesela, yani o kadar üzülüyor ki. Yani çünkü eskisi gibi diyaframını kullanamayacağından çok korkuyor. Diyafram kullanmadığımız anda mesela şu konuşmamın bile çıkması çok imkansız. Gerçekten çok imkansız. Hiç kolay şeyler değil.
Ben öbürüne bayıldım ya. İbrahim kara üzüm habbesi var mı bakalım? Hocam ben mavi atmıştım. Attın mı? Dur, bu vardır Attım. herhalde. Ha, var. İlk kez kara üzüm habbesi. Fena bir şey bu. Burada artık kopuyor olay. Bu arada bu parçada Motorola inanılmaz şeyler de yapıyor, ayrı mesele. C karar. Olursa o kız olsun. Oturuşundan okuyuşuna. Esmerler kovardası. Yani şarkıcılık öyle bir refleks ki ne yaparsanız yapın vücuttan gitmiyor. Hakikaten çok ilginç. Refleks bu yani işte. Olursa o kız olsun. Son çıkardığı harflerde o şeyi, nefesin daha erken tükendiğini görüyorsunuz. Fakat bakın şuraya bakın. Gelme bir ye. Müthiş. Gelme bir ye. Gelme bir ye. Gelme bir yer. Sesi kafa bölgesine toplayın. Gelme bir ye. Bu refleksler o kadar güzel ki gitmiyor işte yani. Gelme bir ye. Ama asıl çılgınlık burada başlıyor. Motorola neler yapıyorsun ya. Ne büyük müzisyen ya Motorola. Şuralara bak. Hoppa! Neyse. Motor Ali orayla. Harika gerçekten. Çıldırıyor ya, müthiş. Neyse geçiyorum ben buraları. İzlersiniz. İpin ucu. Şimdi burada İbrahim Tatlıses hakikaten, zaten herkes burada şaşırıyor. Tam orta tonlar ipin ucu bende, zaten ona göre orta ton da tiz tonlar. O ipin ucu bendedir. Bendedir. Şimdi geliyor. Buralar. El bir alem bilir. Benim gönlüm sendedir. Bu tiz bölüme nasıl hazırlanmış ben de şimdi size diyeceğim. El bilir alem bilir. Öne doğru eğilip sıkı nefes. El bilir, tam oturtarak. El bilir alem bilir. Bol nefes gerekiyor çünkü burada. Burası yorar ama yani. Çünkü kondisyonu, özellikle hani tiz kondisyonu, tiz ses çıkarma değil de yani nefesle alakalı tiz ses kondisyonu eskiye göre biraz zayıf olduğu belli. Veya etkilendiği belli. O nedenle buralara çok özel bir enerji harcıyor. Ama ses yerinde. Si natürel be. Hey maşallah İbrahim Tatlıses. Vallahi acayip bir şey bu. Hala si var yani. Müthiş. Ya işte bak. Yetenek hiçbir zaman ömür boyunca unutulmuyor. Unutulmuyor yani. Olmuyor. Ama müthiş bir mücadele örneği bu. Zaten herkes kopuyor, bakın izleyin. Si natürel gelince gözler dönüyor. Motorol'de falan da ya. Baksanıza. Aa! Harika değil mi? Çok güzel anlatıyor. Şok. Arka taraf kopuyor yani. O si natürel'in gücü ya. Gerçekten müthiş ya. Bütün müzisyenler böyle gözleri açılıyor ne oluyor diye. Özlemiş herkes. Yani herkes farklı şekilde İbrahim Tatlıses'i özleyebilir. Kimi suretini özleyebilir, kimi belki kendisini özleyebilir. Ama hani müzisyenlerin özlediği de en büyük olarak oradaki o si natürel müthiş. Burası dağılıyor işte. Nefis. Öyle burada tam böyle artık güm. Kıvraklık, yani sesin kıvraklığını kontrol etmek de bir nefes işi. Ama İbrahim Tatlıses hala o sesleri çıkarmada, yani bu ses hiçbir yere kaybolmamış. Bu güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Gelişim de kat edebilir. Yani bana öyle geliyor. Yani 10 yıldır hiç söylemedi. İlk defa insanların karşısına çıktığı ve insanlarla paylaştığı. Ya ben öyle bir azim görüyorum ki
Ne olabileceğini bilemezsiniz yani. Hakikaten bilemezsiniz işin sonunda. Yeter lan yeter. Tamam ben de geziyorum. Cezanızı öyle Ama burada arkadaki o davul çalan ismini şimdi çıkaramayacağım ama çok abi niye bu kadar yıldır söylemiyordun da hani söylüyordun da bize mi söyledin falan, bizim için mi söylemedin falan, acayip komik orası ya. Orayı bulalım da söyleyelim Özgün. Dur, tamamı nerede bunun? Trendlerde vardı tamamı. Allah'ım ne? Ha şurada. Abi söylüyordun da bize mi söylemedin diyor ya. Hasta ol. Allah korusun. Bak. demiyorum ha. Bak. Dedik. Burası. Güzel miydi? Abi bir dakika aç Bak. abi. Şurası. Bir dakika. Evet buyurun Ahmet abi. Kardeş 10 seneden beri ne aç biz evleri yerleri sattık. Madem okuyorsun niye okumuyorsun lan? Sürün ne oğlum? Seneden beri ne aç bıraktın biz evleri yerleri sattık. Madem okuyorsun niye okumuyorsun lan? Niye okumuyorsun? 10 senedir borç içindeyiz. Yani Sürün ne oğlum? Sürün. Sürünesin diye söylemedim. evet neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Bu